zirvesi. I can't stop pressure. Okay, no problem. You can watch in YouTube. Burası Uşkuli. Buradan ötede köy yok. UNESCO Dünya Mirası'na da girmiş. Burada sadece Türk televizyonları çekiyormuş. Ata binen yerliler var. Buradan da manzara güzel. Günaydın arkadaşlar. Böyle bir yerde uyandık. Bu manzaraya karşı gece var ya donduk. Kıçımız dondu resmen. Tabiri caizse. Bayağı soğuktu. Ama tulumlarımız falan var derken böyle biraz da kıyafetimiz vardı. İdare ettik bir şekilde. Hemen bu tepenin arkasından kamp alanı var. Orada kamp attık. Buraya da geldik. Ocak için yapılmış böyle güzel yer var. Sanırım daha önce burada yemek falan pişirmişler. Biz de burada kahvaltımızı yaptık. Mestia'dan buraya otostopla geldik. Otostop çalıştı. Sadece 2 arabayla. Önce bir Mestia'nın çıkışına kadar bir arabayla çıktık. Ondan sonra direkt buraya gelen bir aileye denk geldik. Tiflis'ten buraya geliyormuş. Onlar aldı bizi. Uşkuli'ye kadar geldik. Bir gün kamp attık işte geceden. Bugün de ertesi günü sabah. Şimdi şöyle bir eşyaları toparlayacağım. Şurada bir tane kilise var. Onu gösteririm. Ondan sonra da aşağıya doğru. Burası 4 parçadan oluşuyor. 4 tane ayrı köyden oluşuyor. Biz şu an en tepesindeki 1. köydeyiz. Yine yavaş yavaş hepsini tek tek göstereceğim. Sonra zaten köyden çıkıp geri dönüş yolculuğu başlayacak. Evet, şimdi toparlandık, eşyalarımızı falan aldık. Şöyle sağ solu etrafı göstermeye başlayayım ilk etapta. Şu karşıda gördüğünüz Karlı Dağ var ya, bu Şara Dağı. Kafkasların, Gürcistan'ın kilidi olarak bilinen bir dağ burası. Buradan şöyle bir geçit var. Enguri geçidi. Dağın zirvelerine kadar çıkıyor. Aynı zamanda bir tane de o dağdaki karların erimesiyle oluşan bir dere, nehir var. Enguri Nehri onun da ismi. Buraya kadar geliyor. Şu sağ tarafta gördüğünüz küçük tepe 3000 metre. Bizim şu an bulunduğumuz kısım 2000 metre ile 2200 metre arasında değişiyor. Çünkü köyün bazı yerleri yüksek, bazı yerleri alçak. Onun dışında bu Şara Dağı, Ağrı Dağı'ndan biraz daha yüksek. 5193 metrede bulunuyor. Kafkasların en büyük dağlarından bir tanesi. Şurada su falan var. İçilebiliyor. Turistler geliyor, içiyorlar. Şu tepeye bir tane yine her zaman olduğu gibi kilise koymuşlar. Burada da ayrı bir kilise var. Şimdi yavaş yavaş köyün içine doğru ilerleyeceğiz buradan. 1. köy, 2. köy, 3. köy derken çıkış yapacağız. Burası Uşkuli. Buradan ötede köy yok. Son köydeyiz artık. Yani kuzeyi bitirdik. Gürcistan'ın orta kuzey kısmını bitirdim. Zaten batı tarafına gidersen Apazya var. Oraya şu an giriş yok. Burası Sıvanların yaşadığı bölge. Şurada görüyorsanız kuleler var. Aşağıya indiğimizde daha net göreceğiz onları. Bunlar Sıvan kuleleri. Orta Çağ döneminden kalmış. Bir de şu dağın tam tepesinde ana bir tane Sıvan kulesi var. O da 12. yüzyılda inşa edilmiş. Artık tepesi falan yıkılmış. Sadece gövdesi var. Yeni işte binalar falan yapıyorlar etrafa. Güçlü kalması için etrafına demir falan sarmışlar bu Sıvan kulelerinin. Eski dönemlerde Moğollardan, bu tarafa gelen Ruslardan, ordulardan savaş döneminde korunmak için yapmışlar bu kuleleri. Şimdi artık tamamen turistik olarak kullanıyorlar. UNESCO Dünya Mirası'na da girmiş bu köy komple koruma altında. Mestia bölgesi de aynı şekilde öyle. Birçok guest house var. Buraya nasıl gelirsiniz onu söyleyeyim. Zuklidi diye bir şehir var. Batum'a yakın. Batum'dan Zuklidi'ye basit bir şekilde geçiliyor. Zuklidi'den buraya 25 lariye minibüsler kalkıyor. Küçük marşrut kalıyorlar onlara. Onunla gelebilirsiniz. Direkt Uşkuli'ye kadar, Mestia'ya kadar geliyor. Tiflis'ten, Kutaisi'den de geliyor araçlar. Guest house'ları çok fazla tavsiye etmiyorum. Eğer kamp malzemeniz varsa kamp atabilirsiniz. Çünkü guest house'lar haddinden fazla pahalı. 20 lariden başlıyor. 50-60 liraya kadar gidiyor. Biz kamp attık zaten. Ondan dolayı çok fazla para gitmedi. Eğer diyorsanız ki bir gün 2 günden bir şey olmaz 20 lira. O zaman gelirsiniz, rahat rahat kalırsınız ve gezersiniz. Bakın şurada hemen önümüzde bir tane Sıvan Kulesi. Buradakiler Mestia'daki Sıvan kulelerinden biraz daha büyük ve geniş. Bir de burada böyle Sıvan Salt diye bir şey var. Bunların tuzları çok meşhur. Sıvanların tuzu da meşhur. Uşkuli'ye geldikten sonra şöyle bir şey öğrendim. Burada sadece Türk televizyonları çekiyormuş. O yüzden sürekli Türk dizilerini falan izledikleri için Türkçe kelimeler biliyorlar buradakiler. Bildiğin tarihin içinden
yürüyerek geçiyoruz. Şurada yine 2 tane ayrı Sıvan Kulesi. Yollar genelde böyle. Köylerin arasında. Her yerde başıboş inekler var, atlar var. Bu bölgede domuz yok. Tavuk da görmedim. Koyunlar falan var ama koyun, keçi. Bakın böyle sürekli ata binen yerliler var. Bunun da ticaretini yapıyorlar. Aynı şekilde aşağıdan köyün girişinden ata bindiriyorlar. Zirveye kadar, kilisenin oraya kadar çıkartıyorlar. Burası terk edilmiş bir tane Sıvan Kulesi'nin olduğu bina. Bunun içine falan böyle terk edilmiş yerlere çıkabiliyorsunuz eğer hala daha içindeki merdivenleri sağlamsa. Normal bizim bildiğin tahta merdivenlerden koymuşlar. Özel bir böyle taştan merdiven yok. Çıkıyorsun. İkinci kata gittiğinde alttaki merdiveni çekiyorsun yukarı. Tekrardan devam ediyorsun. 2200-2000 metre yüksekliklere kurulmuş bir köy. Kışın 6 ay boyunca her yerde kar var. Sadece yaz sezonunda buraya gelmek mümkün. Zaten yazın bile zaman zaman yolları kapanıyor. Kışın buraya ulaşmak pek mümkün değil. Yine atlılar geliyor. Köyde bir tane market var restoranın yanında. Birkaç tane de farklı restoran ve otel var. Fiyatlar işte öyle böyle yani. Sırt çantalılar için biraz pahalı. Yani turistik olarak Türkiye'den geleyim işte böyle bir hafta gezeyim gideyim dersen, biraz da paranı biriktirirsen gelip otelde de kalırsın, restoranda da yemeğini yersin, rahat rahat gezip gidebilirsin. 4x4'lerle zaten çıkartıyorlar buraya kadar. Öyle herkes evini guest house'a dönüştürmüş. Saakashvili diye eski bir tane başkanları varmış bunların. Zaten ne olduysa Gürcistan'a o dönemde olmuş. Burayı da turizme açan oymuş. Ondan önce Gürcülerin bizim Sıvanati diye bir Sıvan bölgesi mi var bilmem ne falan filan haberleri daha iyi yokmuş. Ondan sonra kendilerinde haber olmuş zaten. Burada aşağı yukarı 3-4 dil konuşuluyor. Sıvan dili, Gürcü dili. Birkaç Apaz dili falan da var. Birkaç farklı dil de var. Dün birisiyle konuşmuştum. O bana söylemişti bunları. Şurada da yine farklı bir tane kule. Halk, köylüler, böyle hiç köyden çıkmamış olanlar birazcık kaba. Turistlere karşı da kabalar. Ama İngilizce bilenler, dil bilenler genel olarak biraz daha kibar. Anlaşabiliyorsun. 4 mevsim burada yaşayan var. Yaklaşık 70 aile. 200'e yakında toplamda kişi var yaşayan. Buradakilere ben bu köyün ismini sorduğumda Uşkuli demediler. Gürcüler her şeyin sonuna iyi eklediği için Uşkun dediler. Uşkun tarzı, Uşkul tarzı bir şey söylediler. Uşkul, Uşkun, o tarz bir şey. Kısa bir ismi var yani. Orijinal ismi. Eğer köylülere soracak olursanız. Bakın böyle köyün ortasından şeyler kalkıyor. Minibüsler kalkıyor hemen şurada. Bahçeye böyle 2 tane sandalye, masa atan kafeye çevirmiş. İşi ticarete dökmüş. Zaten dediğim gibi o eski başkanlar da bunlara söylemiş. Herkese faizsiz kredi. Herkes evini guest house'a çevirsin. Buraları turiste açacağız diye söylemiş. Şu yukarıdan aşağıya indiğimiz kısım 2 tane köy barındırıyor içinde. Hemen şu tepede kilise gibi bir tane kule var. Onun arkasında da bir tane köy var. O kilise gibi dağın tepesindeki kulenin oraya çıkacağım şimdi bu yoldan. Yavaş yavaş. Orada görüşürüz. Şu yaylalarda günün hemen hemen her saatinde mallar var. Şurada inekler var. Tepede atlar var. Az ileriye koyunları falan götürdüler az önce. Tavuk göremedim ama tavuk, horoz falan yaşamıyor mu acaba bu kadar yüksek bölgelerde? Vallahi muhteşem ya. Ülkemizin dibinde. Buralara mutlaka gelmelisiniz. Hadi Asya neyse gelemeyebilirsiniz, gidemeyebilirsiniz ama buraya kimliği alıp atlayıp otobüse gelebiliyorsunuz. Türkiye'nin en batısından otobüsle 30-35 saat sürüyor. Uçakla 1-1,5 saat, 2 saat maksimum. Şimdi Kraliçe Tamar'ın kulelerinin olduğu, az önce aşağıdan gösterdiğim orada bir kule gibi bir şey var dediğim yere geldik. Burada toplamda normalde vakti zamanında 4 tane kule varmış. Bak amcanın biri tırmanmış tepesine. Şimdi belki biz de çıkarız. O 4 tane kule zaman içerisinde şunun gibi böyle deforme olmuş ve yıkılmış. 4 tane değil 3 tane. Bir tanesi bir tek sağlam kalabilmiş. Aynı zamanda bir tane de kilise var. Bu kulelerden bazıları muharebeli. Yani savaş yapabiliyorlar. Bazıları da muharebesizmiş. Fakat 1930'lu yıllarda Sovyetler buraya geldiğinde geri kalan çoğu kuleyi de yakmış, yıkmış, parçalamış. Sadece bu kalmış.
Ve bu aşağıdaki halkın kendi evlerinin yanındaki kuleleri kalmış. Buradaki evlerin hepsinin üzerinde böyle şu kuleleri yaptıkları kayalardan var, taşlardan var. Şu Tamar'ın kulesine çıkış var. Deneyeceğim çıkmayı. Okey. Şu amca az önce yukarıdaydı. Böyle bir manzarası var. Ay. Amca nasıl tırmanmış ya? Şöyle kamerayı göğsüme oturtturdum. Umarım düşmez. Hadi bakalım bir deneyeceğim. Biraz tozlu ve dar. Evet. Birinci katına çıktık. Burada problem yok zaten. Nasıl problem? Bundan sonra nasıl çıktı? Burası birinci kat. Şurada ne var? Buradan da aşağıya doğru böyle sanırım ok atmak için mi? Böyle küçük bir delik yapmışlar, gözenek. İçeriden geniş, dışarıdan küçücük, minicik dar delikler var. Bak buralarda böyle sanırım bir şeyler koymak için gözenekler yapmışlar. Burada da bir penceresi var. Şuradan da bir daha bir yukarı çıkmayı deneyeceğim bakalım. Hadi. Kaç kat? Sanırım 2-3 kat daha var. Çıkışı iyi de buranın bir de inişi var. Ay. Oraya da çıktık. İlk katlar yüksek. Sonraki katlar benim boyum 1.80. Yani 2 metre falan yapmışlar. Demek ki bu bölgede yaşayan eski zamandaki insanların boyları kısaymış. Çok uzun değilmiş. Şöyle küçücük odalarda yaşayabiliyorlarmış. Hatta burayı Kraliçe Tamar toplantı alanı olarak kullanıyormuş zaman zaman. Önemli zamanlarda burada toplantılarını gerçekleştiriyormuş. Burada da aynı şekilde okçular için delikler var. Yani buradan yukarı çıkmak herhalde artık beni zorlamaz. Kamerayı şöyle bırakacağım. İlk önce çantayı atacağım yukarı. Bayağı bir temiz ama. Çıktım. Hayda, bir kat daha var ya. Bir kat daha var ve buraya ışıklandırma için elektrik kablosu falan çekmişler. Burası da yine diğer katlara benzer. Bir tane okçu deliği var. Şu alt taraf ahşap. Onun dışında buradan tekrardan çıkıyorsun yukarı. Hadi bir kat daha çıkalım. Öncelikle şu çantayı bir yukarı atayım tekrardan. Görüyorsun işte böyle bir tek elle çantayı atıyorum yukarı. Çıktım. Bir kat daha. Buradan da manzara güzel. Şöyle bir alan var. Bakın. Adamlar masayı bile düşünmüş. Bunun üstü çatı. Çatılara da şöyle ince taşlardan koymuşlar. Bunun gibi. Oho! Siz benden önce gelmişsiniz ya. Oy. Şuraya biraz oturayım. Zirvedeyiz. Çantamızı da alalım. Uşkule'nin zirvesi Tamar Kulesi'nden herkese selamlar. O size bahsettiğim yapılarda, çatılarda kullandıkları taşlarda bunlar. Çok fazla şey var. Karınca sineği var. Bu tarafta. Şuralarda yok. Ama kuleyi öyle bir yere yapmışlar ki gerçekten de bak birinci köyü görüyor, ikinci köyü görüyor. Şu kısım üçüncü köy, az ileride dördüncü köy var. Hepsini görüyor. Hadi burayı bir de bir havadan görelim. Hazır kulenin tepesine çıkmışken.
Vay be, ne manzaraydı ama. Efsane. Şimdi yavaş yavaş tekrardan aşağı ineceğim. Buralarda sürekli bu karınca sineklerinden var. Kanatlanmış hepsi. Gelenler var. Ben de ufak ufak inişe geçeceğim. Hi, how are you? You? I'm good. Hi. White side of German Oh, thanks. Evet, indim aşağıya. Artık dönüş yolculuğu yavaş yavaş başladı. Dağlardan aşağıya doğru inip oradan da otostopa çıkarız. Burada da yine yürüyüş rotaları varmış. Alpine Camping diyor, 8 kilometre. Saqqara Glacier. O buzlu dağa çıkmak için de 9 kilometre, 5 saat diyor. Alpine Camping alanına, ilk kamp alanına 3 saat. Başka ne var? Yine Gorvas Pas var. Gorvas geçidi. Latpar geçidi var. Latpar Pas. Latpar 11, Gorvas 6 kilometre. Vilman var. Vilman da 21 kilometreymiş. Böyle. Ha, dolu. Dolu. Yeah, full I saw. Okay, thank you. Bye bye. Gelen yok. Beklemeye devam. Hey maşallah. Vallahi buradakiler ete, süte, peynire doyuyorlar. Her yerde inekler, öküzler var. Yine bir araç geliyor. Bir araç daha geçti. Tozlu dumana kattı. Almadı. Bu da aşağı doğru inerken son köy. Where are you from? Turkey. Neighbors. Ve sonunda Mestia'dayız. Hatta Mestia'dan da 2-3 kilometre çıktık. Artık Zugtidi'ye doğru geri dönüş yolculuğuna başladık. Bu videomuz da buraya kadardı. Bitti diye üzülmeyin. Eski videolardan devam edersiniz. İzlemediğiniz eski videolar varsa. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. C'è un guru sim gazzo